Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda App Inventor'da imaj özelliğini kullanacağız. İmaj özelliği arkadaşlar uygulamada fotoğraflarımızı, resimlerimizi kullanabilmemizi sağlayacak. Bir de yine sarsıntı sensörünü kullanacağız. Accelerometer sensörümüzü. Uygulamamız basit bir taş kağıt makas oyunu olacak arkadaşlar. Telefonumuzu salladığımızda ekranda taş kağıt ya da makas resmi gözükecek. Bir de butonumuz olacak. Karşılıklı oynanabilir bir oyun olacak. Kazanan kişi kendi butonuna tıklayarak buton üzerindeki rakamları arttırıp sayıları arttırıp kendi hanesine puan yazacak arkadaşlar. Önce imaj yüklüyorum buraya. Arkadaşlar imajımızın içine resim atabiliyoruz ama kullanım amacı bu. Bir tane de buton yüklüyorum. Şimdi arkadaşlar butonumuz üzerine bir düzenleme yapalım. Butonumuzun fontunu size biraz genişletelim, büyütelim. 30 yapıyorum. Ayrıca butonumun şuradan bakın tıklayalım. Butonumuzu şuradan height ve width özelliklerini değiştiriyorum. Arkadaşlar bu yükseklik genişlik özellikleri. Şimdi fill parent otomatikte kendi standartıyla gelir. Fill parent dediğimizde ekranı doldurur arkadaşlar. Bakın ekran ne kadar uzunsa yüksekliğini ona göre ayarlar. Piksel veya percent olarak da kendimiz sabit bir değer verebiliriz. Ben buraya mesela 200 değeri veriyorum. Buraya width özelliğine de arkadaşlar otomatik kendi düzenledi 200 değerini veriyorum. Yine fill parent dersem bakın bu sefer de genişliğini yayacaktır. Yani bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ekran boyutuna göre kendini ayarlıyor. Ben bunu da 200 olarak değiştiriyorum. Ve başlangıç değerinde arkadaşlar şu text for buton yazan kısmı da 0 olarak değiştiriyorum. Hatta bunu butonun arka plan rengini de değiştirelim. Şöyle bir renk belirledim. Fontumu kalınlaştırdım arkadaşlar. Yazıyı kalınlaştırdım. Hatta size'ı biraz daha büyüttüm. Biraz siz bunu istediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Text color'ı değiştirelim. Mesela 0 yazısını mavi yazdıralım arkadaşlar. Şimdi bu imaj kısmını arkadaşlar resimleri şuradan ekliyoruz. Bakın onu göstereyim. İmaja tıkladık. Burada picture özelliği var arkadaşlar. Bakın bu picture'dan upload file diyerek imajın içine herhangi bir dosya atabilirim arkadaşlar. Dosya seç deyip mesela masa üstünden ben buna dosyalarımı şöyle yükleyebilirim. Bunu görmenizi istiyorum. Bakın buraya imajın içine resim böyle atabilirim. Ancak ben başlangıçta herhangi bir şey gelsin istemiyorum. O yüzden buraya ilk başta arkadaşlar boş bırakacağım. Bunu none olarak seçeceğim. İlk başta herhangi bir şey olmasını istiyorum. Sonra ben komutlar yardımıyla oraya resim atacağım. Dosyalarımı buraya upload edeceğim arkadaşlar. Bakın kağıdı yükledim. Dosya seç diyorum. Masa üstünden makası da yüklüyorum arkadaşlar. Yine upload file diyorum. Taş resmimi de buradan yükleyeceğim. Videonun altına ben bu PNG dosyalarını bırakırım arkadaşlar. Açıklama kısmına. Şimdi kağıt taş makas aldım. Butonum hazır. İmajımı da buraya ekledim. Artık kod kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Bir de accelerometer sensörümüzü eklememiz lazım. Sarsıntı sensörümüz. Bakın bu gözükmeyecek. Non-visible. Şimdi bloklara geçtim. Bir önceki videodan biliyoruz arkadaşlar bu kısımları. O yüzden çok üzerine durmayacağım. Accelerometer sensörün üzerine tıklayıp sarsıntıyı algıladığı zaman bu komutunu alıyorum. Yapmak istediğim şey arkadaşlar imajın resmini ayarlamak. O yüzden set image picture kısmına şunu alıyorum. Bakın mesela bunu bu şekilde çalıştırırsak kağıt gelecek. Ama biz kağıdın doğrudan gelmesini istemiyoruz. Bunu silelim. Bizim istediğimiz rastgele bir listeden yine gelmesi. Bakın buraya listeye giriyorum arkadaşlar. Bir random list item istiyorum. Rastgele bir listeden getir. Hangi listeden getireceğini oluşturuyorum. Bakın burada 3 tane olması gerekiyor. Şimdi şuraya arkadaşlar artık şeyler eklemem gerekiyor. Az önceki sildiğim dosyaları buraya eklemem gerekiyor arkadaşlar. Yani yazabiliriz. Taş.png bunu alıyorum arkadaşlar. Çoğaltalım. Duplicate yapalım. Makas. Duplicate yapıyorum.
kağıt. Şimdi üçünden biri. Arkadaşlar bu PNG'lerin isimlerine de dikkat etmeniz gerekiyor. Türkçe karakter olmaması lazım dosyalarımızın, resim dosyalarımızın. Yoksa hata verir. Şimdi bu artık bizim işimizi yapacak. Bir de butona tıkladığımızda butonun üzerindeki sayı artması lazım. O yüzden buton klik olayını kullanacağım. Buton tıklama olayı arkadaşlar. Buton klik kodumuz. Buton tıklandığı zaman diyorum. Tekrar butona tıklıyorum. Butonun text özelliğini butonun üzerindeki sayıyı kendisi toplatarak arttıracağım arkadaşlar. Bakın. Buton set buton 1 nokta text'i alıyorum. Diyorum ki buton 1 nokta text şöyle olsun istiyorum. Kendi kaçsa onu alsın, bir de artı 1 yapsın istiyorum. O yüzden toplama işlemi olduğu için arkadaşlar şuraya geliyorum. Bakın buradan toplamayı seçiyorum. İstersem tabii şuradan arttırabilirim bunları ama 2 numara kullanacağım. Birisi kendi üzerindeki sayısı, yani mesela 5 ise 6 olmasını istiyorum ya. O yüzden önce bir 5'i bilmem lazım. Butonun üzerinde kaç yazdığını bilmem lazım. O yüzden de önce gelip butonun kendi tekstini alıyorum arkadaşlar. Üzerinde kaç yazıyor. Bunu almam gerekiyor. Buton 1 nokta teksti al. Buna 1 ekle diyorum. Yine matematiğe gelip şuradan arkadaşlar 1 ekle diyorum. Şimdi artık kodumuzu çalıştırmak için bağlantı yapıyorum. Arkadaşlar buradan telefonumdan şimdi bağlanıyorum. Taratıyorum QR kodu. Yükleme tamamlandı arkadaşlar. Ekranı salladığım zaman taş ya da kağıt, makas resimlerinden herhangi birisi geliyor. Butonuma bastığımda da her seferinde 1 puan kazanıyorum. Bir artış oluyor arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.